Şimdi bugün yine çekimim var. Cumartesi günlerden saat 8.30. Ölmek üzereyim. İnanmayacaksınız ama hala San Francisco'daki jet lag'i atamadım. Bir türlü alışamadım. Zaten normalde de geç yatan bir insan olduğum için bu saatler biraz sabaha karşı 5.30'a falan kaymaya başladı. Neyse, konumuza geri gelelim. Bugün çekim var. Kıvanç Tatlıtuğ Mavi Jeans için çekeceğim. Ama Kıvanç'ı gösteremeyeceğim. Çünkü daha doğrusu çekimi gösteremeyeceğim. Çünkü fotoğrafların yayın süresinden dolayı. Ama bugün aslında Fuji'nin yeni orta format bir kamerası çıkacak çok yakında. Bunu önceden görme fırsatım oldu. Fuji Türkiye sağ olsun bana verdi. Benim orta format hakkındaki düşüncelerim son 4 senedir aslında çok negatif ama bu makine enteresan. Yani şu 2 gündür bir normal test yapma imkanı buldum. Enteresan, DSLR gibi bir orta format yapmışlar. Bugün size onu göstermeye çalışacağım. Ya gönül isterdi ki bir tane Kıvanç Tatlıtuğ videosu yapayım ama maalesef Mavi Jeans'e yaptığım çekimin yayınlanmasına daha uzun bir süre olduğu için öyle kapsamlı bir şekilde çekimi paylaşmam gerekiyor. Ama bugünkü asıl konumuz bu Fuji GFX 100 orta format 100 megapiksellik bir makine. Daha önceki videolarda hep söyledim, aslında ben pek orta format kullanan bir fotoğrafçı değilim. 4 sene kadar önce orta format kullanmayı bıraktım. Çünkü pratiklik nedeniyle. Bir de form faktör denilen, yani makinelerin büyüklüğüyle alakalı. Çünkü benim her zaman aslında moda fotoğrafçısı olarak işin pratikliği benim için daha önemli oluyor. Yani makineyle uğraşmaktansa aslında modellerimle uğraşıp onlardan doğru fotoğrafı alma derdinde olduğum için makinenin hantallığı, yavaş çekmesi özellikle, çünkü orta format makineler benim kullandığım DSLR'lara göre daha yavaş kalıyorlar. Şimdi ben önce neden orta formatı bıraktığımı anlatayım. Şimdi ben 2005 yılında fotoğraf çekmeye başladım. O zaman başladığımda biz aslında film çekiyorduk. Orta format film çekiyorduk. Ama tam da o dönemlerde bu Canon'un, ya yanlış hatırlamıyorsam D30 diye bir makinesi vardı. 6 megapiksellik. Tam o dönemlerde ben fotoğraf çekmeye başladım. Hemen kendime bir tane D30 aldım. O zaman da bir tane Mamiya 645 AFD'm vardı. Şimdi şöyle bir şey oluyor. Yeni başladığın zaman birazcık çıraklık döneminde kendini göstermek istiyorsun. Ben iyi fotoğrafçıyım, işte ben bu işi biliyorum, ben bu işe hakimim. Bunun da en kolayı yaptığım komplike ışıklar. Ne kadar çok ışık kullanırsan, seti ne kadar çok ışıkla doldurursan o kadar daha sanki sete hakimmiş gibi gözüküyorsun. Bir de eline böyle deklanşöre bastığında şlak diye ses çıkaran bir orta format makine aldığında o zaman fotoğrafçı olmuş oluyorsun. Neyse, bana geri gelelim. Benim de 645'im var ve özellikle iş çektiğim zaman her zaman orta format çekmeye özen gösteriyorum. Ama dergilere falan editoryal çektiğimde ben yine dijitalle çekiyordum. D30 6 megapiksel işimizi görüyor falan derken o sırada Nikon'un D100'ü var. Biz bu makinelerle çekiyoruz. Hatta Tamer abimiz. O zaman D100 kullanıyor ki o da sağlam orta formatçıdır. Bütün işlerinde, daha doğrusu editoryal işlerinde dijital kullanmaya başladı. O sırada bir Imaco'nun bir modelini hatırlamıyorum ama 503'e bağlanan bir tane 16 megapiksellik orta formatlara bağlanabilen bir dijital beki çıktı. Böyle makinenin kıçına bağlıyorsun, arkasında bir ekran yok, bir kablo çıkıyor, beline bağlanıyor ve 4000 piksele 4000 piksel kare çekiyor. Sonra ne oluyor tabii, senin işlerinin basıldığı yerler ya dikey dikdörtgen ya da dikey dikdörtgen. Yatay dikdörtgen, yani işte sayfa ya dik oluyor ya da çift sayfa yatay oluyor. Onu kesiyorsun, cropluyorsun, o zaman da 12 megapiksele düşüyor. Aslında biz bu megapiksellerle büyük işler çekiyorduk, büyük kampanyalar çekiyorduk. Akabinde Leaf Aptus 22'ye geçtik. 22 megapiksel. Sonra bir de Aptus 75 aldık.
Burada şöyle bir durum oluştu o dönem. Ajanslar makinen kaç megapiksel gibi bir soru soruyordu. Ve hep yüksek megapiksel istiyorlardı. Hem bu demin anlattığım sete hakim olma, ağır abi gözükme durumu hem de ajansların bu baskısıyla bir megapiksel çılgınlığı başladı. Ve hepimiz bu orta formatlara çok ciddi paralar verdik. Ben ilk orta format makinama gövdesiyle beraber birkaç tane de lens almıştım. Bu Aptus 22'ye. 35.000-37.000 euro gibi bir para verdi. Ya çılgın bir rakam. Yani şu an 37.000 euro değil, 40.000'de 40.000 ne yapıyor? 280.000 TL para. Ya araba parası. Neyse biz o dönem bu paraları verdik. Bu makineleri aldık. Sonra DSLR dönemi başladı. Yüksek megapikselli. İşte 16 megapiksellik makineler çıktı. Ardından 20 megapiksellik. Tam da o dönem ben tamamen DSLR'lara geçtim. Çünkü şimdi ben moda fotoğrafçısıyım. Bende hareket var, model var. Ve benim bu modelleri doğru anda güzel bir şekilde yakalamam gerekiyor. Yani oturup da makine işte bunu al böyle bastın, 5 kare çektin, kamera şişti derdiyle uğraşmak istemediğin için DSLR basıyorsun, tak 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 20 tane fotoğraf çekiyor. Şişme gibi bir durum olmuyor. O zaman ben karar verdim ve tamamen DSLR'a geçtim. Çünkü 24 megapiksel yani fazlasıyla yeterli. Şöyle düşünün, dedim ya bizim film çektiğimiz dönemde 120'lik bir filmi tarattığımda biz A3 kadar taratıyorduk ve bunlar böyle koca bina falan giydirmeleri oluyordu. A3 de kaç megapiksel yapıyor? Takribi 16 megapiksel falan yapıyor. Gerçekte bir orta formata baktığında aslında yani film olarak baktığında karşılığı 35-40 megapiksel yapıyor. Ve bu sana fazlasıyla yetiyor ki biz dediğim gibi bunu A3 taratıyorduk. 16 megapiksel. Yani günün sonunda o makinelerle biz aslında 16 megapiksellik bir alanı kullanıyorduk. Ben de bunu ölçtüm, tarttım, biçtim. Dedim ki ya 16 megapiksel hantallık. Diğer tarafta DSLR'lar var. Yine 16 megapiksel çekiyor ama çok daha pratik ve çok daha hızlı. O zaman ben dedim tamam bu olay artık benim için DSLR'dır. Bir de en önemli durumu şu. Bu dijital orta format makinelerin ISO verimliliği. Yani ben hatırlıyorum yani bu Aptus 22 ile Aptus 75 ile 400 asa çekmek falan çok büyük riskti. Çünkü çok grainli geliyor. Pis geliyor görüntü. Oynayamıyorsun görüntüyle. Retouch yaparken çok sıkıntı çıkarıyor. Çünkü retouch yapıyorsun, o grain yapısını bozuyorsun, sonra tekrar o grain'i koyman gerekiyor. Ama DSLR'larla çok rahat 1600 asalara çıkıyorduk. Ki ben de doğal ışığı seven bir fotoğrafçı olarak şimdi böyle loş bir mekana girdiğinde orayı flaşlarla aydınlat falan işi yavaşlatıyor. Makinenin hantallığı yetmiyor, bir de ISO'dan kaynaklı ışık yapma gerekliliği çıkıyor ortaya ve o genel olarak bütün işi yavaşlatıyor. Neyse uzatmayayım, DSLR'a geçtim. Ve bugüne kadar DSLR'larla çekmeye devam ettim. Ta ki bana 3 gün önce Fujifilm bu GFX 100'ü getirdi. 100 megapiksellik bir makina. Baktığında böyle bizim bu Canon 5D Mark IV'ün bir tık büyük abisi gibi duran bir makina. Geldiler, anlattılar. Şöyle yapıyor, şöyle çekiyor, şu özellikleri var. İşte şuralarında problem var. Problem diyorum çünkü bu makina daha satışta olan bir makine değil. Prototip bir makina. Dünyada da 10 tane falan varmış. Bir tanesi benim elime geçti. Dener misin abi dediler. Ben önden biraz böyle ön yargılı olduğum için ya emin değilim işte ben DSLR çekiyorum falan filan. Abi bir dene dediler. Tamam dedim. Anlatırlarken bunun dijital bir vizörü olduğunu, yani normalde bizim kullandığımız makinelerde aynanın içinden yansıtarak gerçek görüntüyü gösteriyor. Ama bunda içinde aslında bir LCD var ve sen dijital olarak görüyorsun. Ya ben dedim bu beni bozar ama acayip sevdim. Ya bu dijital viewfinder olayı şöyle iyi. Şimdi sen çekiyorsun. Çektikten sonra normalde DSLR'larda ne yapıyor? Burada çektiğinin bir ön izlemesini veriyor ya sana. Bunu içeri de veriyor. İlk başta dedim ki ya bu
benim işim anla ilgili olduğu için, modelin o doğru anını yakalamak olduğu için ben onu göremezsem bu beni bozar dedim. Ama yarım yani basıyorsun, çekiyor, sana içeri görüntüyü veriyor. Yarım bastığında da tekrar modelini görebiliyorsun. Biraz alışmak gerekiyor. Alıştığında büyük bir avantaj. Çünkü çektiğin fotoğrafı doğru çekip çekmediğini, yani daha doğrusu doğru pozlayıp pozlamadığını görebiliyorsun. Bu da sana yine hız kazandırıyor. Çünkü ne oluyordu? Pozometreyle ölçüyorsun. Her zaman pozometreyle ölçtün, daha önce söylemiştim. Tam sana istediğin resmi vermiyor. Bazen 1,5 stop, yarım stop altını çekmen gerekiyor. Bazen üstünü çekmen gerekiyor ters ışık çekersen vesaire. Böyle enteresan kombinasyonlar var. Ne oluyor? Ölçüyorsun, çekiyorsun, bakıyorsun. Dur ya, yarım stop kısalım. Ya acaba bir tık dolgu mu yapsak? Reflektör mü lazım falan gibi bir karar süresi oluyor. Bunu da şöyle oluyor. Çekiyorsun, koyu mu geldi? Tık 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 açıyorsun. Bir daha çekiyorsun. Oldu. Dur ya, bir yarım stop daha açtım. Harika oldu. Bu kadar. Yani bu işi bayağı hızlandırıyor. Şöyle bir olayı var. İstersen yukarıdan çekiyorsun. Rahat bir şey. Bazen çok alt açılara inmen gerekiyor. Bizim fotoğrafçıların da hep bir bel problemi oluyor. Çünkü eğiliyorsun, böyle garip pozisyonlarda böyle çekmeye çalışıyorsun. Halbuki bunu böyle alıyorsun. Buradan eski stüdyo tipi 503'lerde vardı Hasselblad'ın. Onun gibi bu çekebiliyorsun. Şimdi makine bir de film çekiyor. 4K kocaman bir sensörde film çektiğinde, ben size bunların tekniklerini göstermeyeceğim. Zaten benden bunun daha detaylı videolarını daha iyi yapan insanlar olacak. Onları izlersiniz. Ama ben genel olarak pratiklik olarak bu makineyi gerçekten sevdim. Yani Kıvanç'ın çekiminde de kullandım. Şu an kapı çalıyor. O yüzden kaydı kesiyorum. Ne diyordum? Unuttum. Kameradan bahsediyorduk. Bir de dinamik aralık. Valla Canon'da olmayan bir dinamik aralık var. Nedir bu? İşte deniyor ya, mesela 10 stop dinamik aralığı var. 5 stop yukarı, 5 stop aşağı inebiliyorsun. Yani sen fotoğrafı yanlış pozlasan da mesela parlak kısımlar patladı, onu geriye çektiğinde onlar geri geliyor. Ya da koyular da detay kaybı oluyor normalde. Sen onu açtığında bunda detay geri geliyor. Çok iyi bir dinamik aralığı var. Bir de bence bu makinenin ISO performansı. Hani demin dedim ya, Canon'u çok seviyorum çünkü 1600 ISO'da sen loş bir ortama girip fotoğraf çekebiliyorsun. Bunun 3200 asası Canon'un 200 asasına falan eşdeğer. Yani gran yok. Gerçekten bunu al, gönül rahatlığıyla 3200 ISO'ya çek, tıkır tıkır fotoğraf çek. Yani beni en çok cezbeden bu ISO performansı oldu. Başka, bu arka ekranını da çevirebiliyorsun, döndürebiliyorsun. İşte üst açıdan çekeceksen şu şekilde göstereyim, açısını ayarlayabiliyorsun. Ya da bunu hiç kullanmayıp buradan da şu şekilde kullanabiliyorsun. Ya da bu bir de yana dönüyordu galiba. Şurada bir düğmeye basıp, neyse şimdi zorlamayayım, kırmayayım emanet makineyi. Makine iyi. Yani gerçekten bir DSLR gibi bir orta format yapmışlar. Acaba orta formata geçsem mi diye düşündüren bir makine. Bir de demin yine diyordum, film çekiyor. Yani bu devasa sensörde film çekmek, yani Canon'la falan çektiğim filmlerden çok daha iyi bir video kalitesi var. Paylaşmayacağım, bakarsınız. Dediğim gibi benden daha iyi bu testleri yapacak olan adamlar olacaktır. Sensör ne kadar büyükse inanın bana o kadar daha fazla detay oluyor. O kadar fazla detay olduğu zaman bu işin renk aşamasında avantajını görüyorsun. Şimdi bu benim değerlendirmelerim. Bir de bence asistan gözünden bakalım bu olaya. Soner'i çağırayım. Birazcık Soner kendi deneyimlerini aktarsın. Soner! 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 Meanwhile. Soner! 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 Çek sandalye. Şimdi biraz daha gel. Şeyi anlattım. Bu aleti anlattım. Neden orta format uzun zamandır çekmediğimizi anlattım. Şimdi sen ne zaman çektik? Cumartesi. Cumartesi. Anlat abi. Cumartesi bu makineyle çektik. Ne senin için iyi mi kötü mü? Yani iyiliği de var, kötülüğü de var. Benim ilk mesela kötü olarak baz alacağım şey pil. Bizim DSLR'lara göre daha çabuk bitiyor. Çünkü sürekli bir ekranda ya da vizörde, dijital vizör olduğu için, sürekli bir görüntü olduğu için normal DSLR'ın
pil performansına göre DSLR lan. DSLR'ın Ha. performansına göre daha düşük. Önemli mi? Çok önemli. Yani dışarıda bir çekim yapıyorsan yedek pilin yoksa Ha, alacaksın yani yanına ekstradan pil alacaksın. Ne kadar çekiyor bir pille? süre olarak Yok lan, kare halde. ha 400 mü demişti? 500. Okey. Ya eminiz 400-500 falan kare çekiyor. Aynen dışarı çıkacaksanız o zaman biraz Yani yedek pil almanızda olacak fayda var. Başka? Onun dışında dijital vizör ve bu vizöre preview görüntünün gelmesi büyük avantaj. Dışarıda güneşli ortamda hep mesela loop taşırız. Arkaya evet. LCD'ye loop tutuyoruz. Ama buraya baktığında çektiğini hemen sonrasında Şöyle de bakabiliyorsun. Boynunu şöyle yapmana gerek yok. Buraya baktığında her çektiğin kareden sonrasında istersen direkt çektiğin kareyi görebiliyorsun. Bu hem loop kullanmamını sağlıyor hem de mesela bazen DSLR'da 10-15 kare çektikten sonra bakıyoruz. Şurası böyleymiş diye tekrar o düzeltme yapmak istiyorsan tamam. modeli ya da ışığı şey yapıyorsun. Ama burada her Tamam. kareden sonra geldiği için hemen anında müdahale edebiliyorsun. Tabii bu senin işini bayağı Tabii kolaylaştırıyor. kolaylaştırıyor. Onun dışında netleme hızı DSLR'a göre biraz daha yavaş Öyle mi? bence. Ben onu çok fark etmedim Ya o aslında. neyde hani koşturmalı yürüme geri sen de hareket ediyorsun ya bazen modeller sana. Evet. O zaman belki birazcık şey yapar ama hani iş aksatacak yavaşlıkta değil. Ağırlık olarak haliyle biraz daha ağır ama öyle çok da ağır değil. Eski orta formatlara kıyasla Hafif. hafif. Daha hafif. Bu tam böyle arada bir şey değil mi? Yani bu DSLR'larla bizim orta formatların arasında bir alet yapmışlar. Aynen öyle. Onun dışında dosya boyutu yüksek diye hızlı kart kullanmak gerekiyor. Şişme yapabiliyor. Sette bir iki kez başımıza geldi ama Her bir dosya sıkıştırmasız olarak 200 MB. Yanlış duymadınız, 200 MB. Bir de bir sıkıştırılmış RAW formatı var. O da 100 MB. Biz onu kullandık. Evet, onu kullandık. Makinenin buffer'ı, yani siz fotoğrafı çekiyorsunuz, önce bir yere depoluyor, sonra yavaş yavaş oradan karta kaydediyor. O buffer'ı tabi DSLR'lar gibi değil. Arka arkaya çok kare bastığınızda bir sıkışma yapıyor ama biz biraz zorladık tabi. Evet. Ama fena değildi. Yani açıkçası eski orta formatlara göre çok tatminkar. Sen anlatmışsındır ama touch screen'den Yok söylemedim. değişebiliyor. Evet. Soner'i çağırdım ama kendim anlatacağım bunu. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi normalde şurada bir joystick var. Siz buradan bakıp o netlik noktalarını sağa sola çekebiliyorsunuz. Dediler ki bunu parmağınla da yapabiliyorsun. Abi çok saçma dedim. Şimdi ne oluyor? Böyle tık yapıyorsun joystick'e, sağa geçiyor. Bir daha yapıyorsun, bir daha sağa geçiyor. Halbuki çekerken şöyle gösteriyorum size. Parmağını koyup şöyle sağa çektiğinde aynı Wacom tablet gibi, yani şuraya dokunduğunda buraya geçiyor. Buraya dokunduğunda buraya geçiyor. Yani kendini alıştırdığında aslında bunu çok hızlı bir şekilde netlik noktasını kaydırabiliyorsun. Ya bu biraz kamerayla arkadaşlık kurmana bakıyor. Yani biraz bu kameraya alışman lazım. Biraz bu kameranın dilinden anlaman lazım. Birazcık daha haşır neşir oldukça bence bayağı tatminkar. Aynen yani. Şey olarak çok başarılı. Başka bir şey daha. ISO performansı çok iyi. Söyledim. Mesela 5000 ASA'da Senin onu boş ver. Senin hayatını sette kolaylaştırdı mı bu makine yoksa zorlaştırdı mı? Yani stüdyoda olduğumuz için açıkçası çok da analizini yapamadım. Aslında dış çekimde bu. Stüdyoda değişti mi bir şey yoksa aynı mıydı DSLR deneyimine göre? Aynıydı aslında bakarsan. Artısı sadece işte o gerçekten dijital vizörden çektiğinde görebilmen. Evet. Hani o yönden. Tamam sen git Barış gelsin. Benim söylediklerimden başka bir şey söylemedi. Barış benim dijital imaj teknisyenim. Yani Türkçesi bilgisayar başında oturup gelen fotoğrafların kontrollerini yapan, her şey yolunda mı gidiyor, renklerini kontrol eden, exposure'ını kontrol eden adam. Gel otur. Okudum. Merhaba. Barış Teksan. Ünlü bir yoga ustası kendisi. Barış şeyi anlat. Masa başında Kameramızın evet performansı yani avantajlı dezavantajlı kısaca. bir kere dinamikleri çok yüksek olduğu için Dinamik fotoğraf arada. üzerinde müdahaleye çok müsait. Bu güzel bir şey bir retoucher için.
Yani koyu bir fotoğrafı Tabii bile. aynı zamanda retouchlarını da Barış yapıyor. Gran olayı nedir? Gren olayı yani 2 stopa kadar görmüyoruz. Ondan sonra görmeye başlıyoruz. Peki 3200 ISO'dan bahsediyoruz. 3200 ISO'da, ışık varsa 5000 ISO'da bile gren görmüyoruz. 5000. Evet. Yani. Evet. Doğru pozladığınız zaman fotoğrafınızı, her ne kadar demin anlattım ya, o dinamik aralıkta aşağı yukarı da gidebiliyorsunuz. Onu fazla bokunu çıkarmadan kullandığınız zaman 5000 ISO İnanılmaz performans alıyoruz. Bir ikincisi önemli nokta, hızlı bir bilgisayar yoksa fotoğraf boyutları yüksek olduğu için aktarmalarda problem yaşayabilirler. Bir de Capture One'da da Evet. aslında biraz yavaş geliyor. Çünkü ne yapıyor? Öbür tarafta 24 MB'lık bir dosyayla uğraşırken burada 100 MB, hatta 200 MB'lık dosyayla uğraşıyor. Var mı başka bir şey? Onun haricinde bir şey yok. Keskinliklerine dikkat etsinler. Okey. Hadi uza. Hadi. Son söyleyeceğim şey, bir orta format var, DSLR var, bir de Fuji'nin bu makinesi var. Bu bence ayrı bir segment makine ve ciddi bir makine. Bence dünya bu yöne doğru gidecektir Fuji'den sonra diyorum. Bu sırada ben bu video için para falan almadım. Arkamdan dedikodu yapmayın sakın.